Selamünaleyküm. Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için muhteşem bir pide tarifi vereceğim. Ramazan pidesi. Fırınlardan aramayacaksınız. Evde kendiniz yapın. Yumuşacık, pamuk gibi. Çok kolay, çok da lezzetli. Günlük pidenizi kendiniz yapın. Görüyorsunuz, nar gibi kızardı. Puf puf kabardı. Bu şekilde yapıp soğuduktan sonra dolaba koyun. Ertesi gün çıkarın, ısıtın. Pidemizin hamuru için 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su. Daha fazla yapmak isterseniz miktarını artırabilirsiniz. 1 paket maya. Kuru maya kullandım. Yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı şeker tepeleme dolu. Karıştıralım. Şekerimiz erisin. Mayamız aktif hale gelsin. Bu pideyi yapıp yedikten sonra dışarıdan fırından pide almayacaksınız. Sürekli kendiniz evinizde yapacaksınız. Unumuzu ilave edelim. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Unumuzu azar azar ilave edelim. Kontrollü bir şekilde. Pide hamurumuz sert olmayacak. Yumuşak olsun. Ne kadar yumuşak olursa pidemiz o kadar güzel olur. Süt sevmiyorsanız, alerji yapıyorsa süt koymayabilirsiniz. Suyla da yapabilirsiniz. Unumuzu ilave edelim. Bu şekilde yapıp dolaba atabilirsiniz. Çok kolay oluyor, çok da lezzetli. Günlük de yapabilirsiniz. Hamurumu toparladım gördüğünüz gibi. Hamurumuz elinizi bırakana kadar yoğurun. Ne kadar güzel yoğurursak hamurumuz o kadar güzel olur. Pidelerimiz o kadar güzel yumuşak olur. Üzerine kapatalım, güzelce mayalansın. Ortam sıcaklığına göre mayalanma süresi değişebilir. Ben fazla bekletmedim. Yarım saat bekledi. Masamızı unlayalım. Hamurumuzu masamıza çıkaralım. Görüyorsunuz ne kadar cıvık hamurumuz. Görüyorsunuz. Akıcı bir kıvamı var. Sert bir hamur değil. Hamurun üzerinden kabarcıklar çıktığı zaman hamurun ne kadar güzel olduğunu işaretidir bu. Ne kadar güzel yoğrulduğunun. O hamurun pidesi de çok güzel olur, yumuşacık olur. Hamurumuzu toparlayalım. Elimizi hafiften una batırarak toparlayalım. Bu hamurumuzdan 2 tane beze çıkaracağız. Ortadan ikiye keselim. Üzerine hafiften unlayarak hamurumuzu toparlayalım. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. 500 gram. Gramajlarını videomun alt kısmına yazacağım hepsinin. Masamızı genişletelim birazcık. Altına yağlı kağıt koyalım. Üzerine kepek olursa da güzel olur. Kepeğim olmadığı için ben kalet unu koydum. Hamurumun yapışmaması için. Bu şekilde olursa çok güzel olur. Kepek olursa orijinal pide oluyor, orijinal pide. Kepek olmadığı için kalet unu koyduk. Kalet unu da yoksa mısır unu da olabilir. Mısır nişastası da olabilir. Sadece hamurumuz yapışmasın. Birazcık elimizle genişletelim. Tepsi mayası gelmesi lazım. Üzerine kapatalım. Birinci tepsimizi kenara alalım. İkinci bezemi de aynı şekilde masamı hafiften unluyorum. Öncelikle bezenin alt kısmını bastıraraktan açıyorum. Daha sonra da diğer tarafını çevirelim. Birazcık genişletmemiz yeterli. Aynı şekilde altına yağlı kağıt koyuyorum. Kalet unu serpiştirerekten üzerine hamurumu koyacağım. Birazcık da yağlı kağıdın üzerinde genişlettikten sonra tepsimize koyalım.
Hafiften de tepside genişletelim. Üzerine kapatalım. Bu şekilde 15-20 dakika mayalansın. Çok güzel olur. Bu şekilde mayalanması çok önemli. Tepsi mayası çok önemli. Bir yumurta sarısına 3 yemek kaşığı süt ilave ettim. Karıştıralım. Burada da süt sevmiyorsanız sıvı yağ koyabilirsiniz. Yumurta sevmiyorsanız da yumurta sürmeyebilirsiniz. Direkt unla suyu karıştırın, üzerine sürün. Çok güzel oluyor. Hem güzel kızarıyor, hem güzel lezzet veriyor. Mis gibi pide kokusu veriyor. Elimizle genişletelim. İki elimizle olursa iyi olur. Parmak uçlarımızla o. Bu şekilde yapalım. Elimize de yumurta sarısına batıralım. Daha büyük yapmak isterseniz hamurunuz biraz büyük olur. Büyük alırsanız. Bu şekilde çok güzel oluyor. Hem güzel kabarıyor hem de güzel servis yapması da kolay oluyor. Sadece parmak uçlarımızı batırmamız yeterli. Üzerinden kalan yumurta sarısından sürelim. Her tarafına gelecek şekilde. Kuru kalmasın. Üzerine susam serpiştirelim. Çörek otu, susam ne seviyorsunuz? Hiçbir şey koymayabilirsiniz. Tepsimizi kenara alalım. İkinci tepsimizi de aynı şekilde yapalım. Öncelikle üzerine yumurta sarısını sürelim. Her tarafına gelecek şekilde kapatalım. Parmak uçlarımızla şeritleri çizelim. İki elimizle olursa daha güzel olur. Hem daha kolay olur hem de daha güzel olur. Pidemizin üzerinde daha güzel şeritler olur. Aynı şekilde üzerine yumurta sarısı sürelim. Her tarafına gelecek şekilde sürelim. Kuru yeri kalmasın. Pide pişirirken fırın derecesi çok önemli. Mümkün olduğunca yüksek derecede pişirmemiz lazım ki pidelerimiz yumuşak olsun. Üzerine çörek otu serpiştirdim. 200 dereceye ayarladım fırınımı. 25 dakika, 20-25 dakika pişme süresi. Görüyorsunuz nar gibi kızardı. Puf puf kabardı. Ben hem susamla hem çörek otulu yaptım. İsterseniz sade de yapabilirsiniz. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Pidemize doku testi yapalım. İçini görüyorsunuz. Pamuk gibi kabardı. Puf puf, yumuşacık. Fırınlara gidip de pide kuyruğu beklemeyin. Pide sırası beklemeyin. Evinizde kendi pidenizi kendiniz yapın. Yumuşacık. Görüyorsunuz. Doğal pide, katkısız. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.